Merhaba Vikingler. Kara ormanı darmadağın ettikten sonra ayaklarımız nihayet okyanus sularıyla buluşuyor. Okyanus Valheim'da aslında bir geçiş ve lojistik biyomdur. İçinde kesmeniz gereken devasa bir boss veya keşfedeceğiniz bir zindan yok. Bu nedenle aslında buraya girmeden de oyunda ilerleyebilirsiniz. Hatta her büyük su birikintisi okyanusta sayılmaz. O yüzden mini haritanızın sağ üst köşesinde okyanus yazısını görmeden açık denizlere ulaştığınızı sanmayın. Bu biyomun en garip tarafı ise şu. Buradaki bazı eşyaları daha kara orman seviyesindeyken yapıp krallar gibi kullanabilirsiniz. Ancak yılan kalkanı veya efsanevi okyanus yemekleri gibi asıl büyük ödülleri kullanmak için bir sonraki biyom olan bataklıktaki demire muhtaçsınız. Yine de erkenden okyanusa açılmak ve Zula'yı doldurmak her zaman en iyisidir. Hazırsanız yelkenler fora. Açık denizlere çıkmadan önce o ilk yaptığımız derme çatma salı tamamen unutun. Okyanusun dalgaları ve tehlikeleri o salı saniyeler içinde yutar. Tunç çivilerimizi kullanarak kendimize en azından bir Carve teknesi inşa ediyoruz. Carve hem çok daha hızlı hem de 4 slotluk harika bir depolama alanına sahip. Denize açılırken mutlaka evinize bir geçit kurun. Yanınıza da yine geçit malzemelerinizi alın. Bu sayede yeni keşfettiğiniz bölgelere kısa sürede ulaşım sağlarsınız. Elinizdeki en iyi kazmayı alın. Vaktimiz kısıtlı olacağından kaliteli bir kazma kullanmanız faydanıza olacaktır. Eğer kara ormanda tunç keşfini yaptıysanız 3. seviye tunç kazma yapabilecek durumdasınız demektir. Kaliteli ahşap yay ile bolca çakmak taşı ok almayı da unutmayın. Valheim'da tüm teknelerin kullanılma mekaniği aynıdır. Teknemizin dümenine geçtiğimizde ekranın sağında yelken kademelerini göreceksiniz. İleri tuşuna bir kez basarsanız tekne kürekle, yavaş ama rüzgardan bağımsız ilerler. 2 kere basarsanız yelken yarım açılır. 3 kez basarsanız yelkenler tam açılır ve rüzgarın gücünü arkanıza alırsınız. Bu kademeleri rüzgarın durumuna bağlı olarak W ve S ile değiştirebilirsiniz. Unutmayın, rüzgar arkanızdan esse bile şiddeti sürekli değişir. Bazen çok hızlanır, bazen de az hızlanırsanız. Rüzgarın yönünü mini haritadan takip edebileceğiniz gibi dümene geçtiğinizde açılan menüden de takip edebilirsiniz. Rüzgar direkt karşıdan esmediği sürece illaki bir şekilde size yön verebilecektir. Geminin karaya oturduğu durumlarda rüzgardan faydalanarak hareket ettirebilmeniz mümkündür. Ya da geminin oturduğu zemini kazmayla açabilirsiniz. Eğer arkadaşlarınızla oynuyorsanız dümende olmayan herkesin tekneye binip E tuşuyla direğe veya oturaklara sıkıca tutunduğundan emin olun. Yoksa dev bir dalgada kendilerini okyanusun dibinde bulurlar. Denize düştüğünüzde ya da atladığınızda teknenin merdivenine yaklaşıp E ile tekrar gemiye binebilirsiniz. Okyanusta gezerken sırtında garip kayalar olan devasa yüzen adalar göreceksiniz. Bunlar aslında Leviathan adındaki dev deniz kaplumbağaları. Sırtlarındaki midyeleri kazarak oyunun en özel materyallerinden biri olan çitini elde ediyoruz. Ancak dikkat edin, siz kazdıkça Leviathan rahatsız olup uyarı sesleri çıkarır. Bu sesi duyduğunuzda acele edin. Çünkü 20 saniye sonra ikinci bir ses gelir ve ada hızla okyanusun dibine batar. Batan bir Leviathan bir daha asla geri gelmez. Bu yüzden elinizdeki en kaliteli kazmayı kullanın ki batmadan önce maksimum çitini elde edin. Ya da kazmaya hiç başlamadan burayı haritanızda işaretleyin. Arkadaşlarınızla kalabalık gelip aynı anda kazarak daha verimli bir çalışma yapın. Buraya gelirken mutlaka dinlenmiş bonusunuzu da alın. Leviathan batarken boğulmamak için geminizi adaya sıfır yanaştırın. Yüzmenin de enerji gerektirdiğini asla unutmayın ve gemiye gidene kadar harcayacağınız yüzme enerjisini de hesaba katın. Yanınızda enerji iksiri bulundurmak hayat kurtarır. Ancak 2 dakika içinde yalnızca bir kez enerji iksiri kullanabilirsiniz. Eğer daha fazla çitini almalıyım hırsıyla enerjiniz biter ve boğulursanız hiç panik yapmayın. Okyanusta ölürseniz mezar taşınız dibe batmaz. Suyun üzerinde lüks bir şamandıra gibi sizi bekler. Eğer yanınızda arkadaşlarınız varsa onlar bile malzemelerinizi alıp size ulaştırabilir. Peki hayatımızı riske atıp topladığımız bu çitinler ne işe yarıyor? Öncelikle derinlikler zıpkını yapıyoruz. Bu zıpkını bir yaratığa saplayıp onu peşinizden sürükleyebilirsiniz. Ancak sürüklediğiniz her saniye enerjinizden harcar. Bağlı olduğunuz yaratığı her zaman çekiştirmek yerine arada bir serbest bırakarak enerjinizi yenileyebilirsiniz. Bu dengeyi sağlamak önemlidir. Çünkü enerji barınız sıfırlandığında aranızdaki bağ kopar. Sürekli enerji gerektiren bu durumda enerji iksiri en büyük dostunuzdur. Çitinle yapılan bir diğer silah ise derinlikler usturası.
Bu bıçak siz daha bataklık biyomuna bile geçmeden üretebileceğiniz bataklık seviyesinde güçlü bir silahtır. Bıçak sınıfı silahlar ilk bakışta size güçsüz gelebilir. Ancak sizi asla yavaşlatmaz. Elinizde bıçakla hız kaybetmeden koşabilirsiniz. Ayrıca oyunda arkadan bıçaklama mekaniği vardır. Düşmanlar sizi fark etmediğinde ilk saldırıyı yapabilirseniz düşmana daha fazla hasar verirsiniz. Normalde bu hasar çarpanı 3 katken bıçak sınıfında tam 6 kattır. Yani bir düşman eğer fark ettirmeden ilk vuruşu yapabilirseniz tam 6 kat hasar vurabilirsiniz. Düşmanların arkasına sinsice yaklaşabilmek için CTRL tuşunu kullanmayı unutmayın. Elinizde bir derinlikler usturası varsa dev bir trole bile tek bir hamlede çok yüksek hasar verebilirsiniz. Oyunu hızlı ve bir suikastçı gibi oynamak isteyen herkese bu bıçağı yapmasını öneriyorum. Ancak bu silahın büyüsü bataklık biyomu bitirene kadardır. Benim önerim okyanus biyomunu es geçmeden erkenden bu bıçağı yapıp kara ormanın sefasını sürmenizdir. Şimdi gelelim okyanusun asıl kabusuna. Deniz yılanları geceleri veya ağır fırtınalı yağmurlu havalarda ortaya çıkar. Eğer karşılaşmak istemiyorsanız okyanus yolculuklarınızı gündüz ve güneşliyken yapın. Eğer savaşa girecekseniz yılanların ateşe karşı bağışıklığı olduğunu unutmayın. Alevli oklar alev hasarı vermez. Onun yerine ucuz ve etkili çakmak taşı okları kullanın. Tunç oklar normalde çakmak taşı oktan daha fazla hasar verir. Ancak tunç, demir, gümüş gibi değerli metallerle tek kullanımlık ok yapmak tamamen israftır. Asla önermiyorum. Yılanı ok atarken geminize isabet ettirmemeye dikkat edin. Yılanı okyanusun ortasında keserseniz eti su yüzeyine çıkar. Ama değerli başı ve pulları ağır olduğu için okyanusun dibine batar. İşte derinlikler zıpkını tam da burada devreye giriyor. Yılanı zıpkınlayıp tekneyle karaya çekeceğiz. Ancak okyanustan uzaklaşan yılan derinlere kaçmaya çalışacaktır. Ve sizin enerjiniz onu karaya kadar çekmeye yetmeyebilir. Bu yüzden yılanın canını derindeyken iyice azaltın. Sonra zıpkınlayıp hızlıca kıyıya vurun. Ve son darbeyi orada vurun. Eğer ganimetler çok derin olmayan sığ sulara düştüyse çapanızla zemini yükselterek veya yüksek bir yerden suya dalış yaparak batan eşyaları toplayabilirsiniz. Peki bu yılanın ganimetleri ne işe yarıyor? Yılan etiyle bu seviyelerdeki en sağlam can yemeklerini yaparsınız. Ancak pişirmek için bataklıktan çıkacak demire ve demir pişirme istasyonuna ihtiyacınız vardır. Yılan puluyla delmeye karşı dirençli, çok güçlü bir kule kalkanı olan yılan pullu kalkan yapabilirsiniz. Ne yazık ki bu kalkanın tarifinde de demir vardır. Ancak bu kalkan bataklık biyomundaki kule kalkandan bile güçlü olduğundan pul koleksiyonunuzu erkenden yapmak faydanız olacaktır. Kısacası dostlar, yılan ganimetlerinden gerçek anlamda faydalanmak için bataklığa girmek zorundayız. Oyuna sonradan eklenen ve okyanusla bağıntılı olan havalı ama bir o kadar da kullanışsız bir süs eşyamız var. Kader yüzgeci. Bu eşya 120 saniyeliğine yüzme becerilerimizi arttırıyor. Ancak tıpkı diğer süs eşyalarında olduğu gibi etkisini göstermesi için adrenalin barını doldurmanız gerekiyor. Dürüst olalım. Kim savaşın ortasında adrenalin barını fullleyip ben bir denize atlayayım der ki? Peki şuna ne dersiniz? Kader yüzgeci sayesinde Valheim'da hiç enerji harcamadan yüzebilirsiniz. Çünkü kader yüzgecinin etkisinin çalışması için yalnızca 10 adrenaline ihtiyacınız vardır. Bir yitik güç kullanmak size anında 10 adrenalin sağlar. Eğer ilk güçlendirmesini alıp F ile etkinleştirirseniz kader yüzgecinin etkisi hiç savaşa girmeseniz de direkt çalışır. Süs eşyanızın etkisi ilk güçlendirmesiyle de birleşince 2 dakika boyunca hiç yüzme enerjisi harcamazsınız. Oyunun ilerlemesi için kullanışsız bir eşya olsa da yüzmeyi sevenler kullanabilir. Hazır denizdeyiz. Tüccar Haldor'dan aldığımız o oltayı ve balık gemini kuşanma vakti. Küçük bir tüyo. Bazen oltayı dağ biyomundaki buz mağaralarında da bulabilirsiniz. Valheim sularında tam 12 farklı balık türü yüzüyor. Haldor'un sattığı standart yemle sadece çayır biyomundaki 2 basit balığı tutabilirsiniz. Diğer egzotik balıklar için bataklık demiriyle kuracağımız yemek hazırlama masasında farklı yemler üretmemiz gerekiyor. Balık tutmak inanılmaz bir enerji sömürüsüdür. Oyuncular çoğu zaman balık tutmayı es geçer. Oltayı sol tuşa basılı tutarak atın. Balık oltayı titrettiğinde sağ tıka basarak onu yakalayın. Bir diğer tutma seçeneği ise balık oltanın düştüğü yerle sizin aranızda kaldığında oltayı çekerek balığa dokundurmaktır. Ama dikkat! Balık suda çılgınlar gibi çırpınırken sağ tıka basarsanız enerjiniz saniyeler içinde biter. Balığın yorulup hareketsiz kaldığı saniyeleri bekleyip öyle çekin.
Eğer tekneden balık tutuyorsanız oltayı sonuna kadar sarmak zorundasınız. Bu çok zordur. Bunun yerine oltayı kıyıdan atın. Balık oltaya takıldığında ipi sarmak yerine karakterinizle karaya doğru geri koşun. Balığı karaya sürüklemek çok daha az enerji harcatır. Ancak çok fazla uzaklaşırsanız misinanın kopabileceğini de unutmayın. Ayrıca enerjiniz bittiğinde de balık kaçar. Yine enerji iksirleri kullanarak balık tutma işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Biraz pratik yaparsanız bu taktiklerle çok kolay balık yakalayabilirsiniz. Ne yazık ki tuttuğunuz balıkları pişirebilmeniz için öncelikle yemek hazırlama masasında çiğ balık elde etmeniz gerekir. Bu da yine bizi bataklık biyomuna girmeyi zorunlu kılar. Ayrıca balıkların seviyeleri vardır. Seviyesi yüksek balık daha zor çekilir ama çok daha fazla çiğ balık eti verir. Son olarak oyundaki tüm balık türlerinden birer tane tutmayı başarırsanız oyunun en havalı ve en nadir eşyalarından biri olan balıkçı şapkasını üretebilirsiniz. Bu şapka balık tutma ve yüzme yeteneklerinizi arttırır. Çok kullanışlı değildir ama yapımı için her balık türünden bir tane gerekir. Her balık bu kadar kolay bulunmaz. Bulunsa bile okyanus ortasında balık yakalamak düşük enerjisinin olduğu bu aşamalarda zordur. Ayrıca farklı balıklar yakalamak için farklı balık yemleri de üretmek gerekir ve bazı balık yemleri zor bulunan ganimetlerle yapılır. Tüm bu nedenler balıkçı şapkasını oyunun en nadir ve en zor üretilen eşyalarından biri yapar. Evet Vikingler, okyanusun gizemleri işte böyle. Kara ormandan aldığımız tunç çivilerle açıldığımız bu sularda çitin silahlarıyla erkenden büyük bir avantaj sağlayabilirsiniz. Ancak yılan pullu kalkan ve gelişmiş balıkçılık için yolumuz kaçınılmaz olarak demire yani bataklığa çıkıyor. İsterseniz okyanusa hiç bulaşmadan doğrudan bataklığa da gidebilirsiniz. Ama erkenden derinlikler usturasını yapmak ve kendinizi oyunun ilerisinde hissetmenizi sağlamak için bu engin suları es geçmemenizi öneririm. Yılan eti ve pul stoklamak inanın bana o zehirli bataklıklarda hayatınızı kurtaracak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde yani kasvetli bataklıklarda görüşmek üzere.